Merhaba arkadaşlar. Ben Hürkan. Kameranın önündeki arkadaşımız Merve. Merve yeni geldi Estonya'ya. Yeni bir gönüllümüz. O da EVS programıyla geldi. Ona birkaç soru soracağım. Serüvenini anlatacak bize. Nasıl karar verdi? Bu yola nasıl girdi diye. Bu şekilde hem Merve'yi tanıyacağız hem de EVS hakkında biraz da olsa bilgi edinmeye çalışacağız. Merve, kendinden bahsedebilir misin bize? Merhabalar, ben Merve. 29 yaşındayım. Psikoloji lisans, gelişim psikolojisi yüksek lisans mezunuyum. Estonya'ya gelmeden önce İstanbul'da yaşıyordum. 2 yıl önce falan EVS programını araştırmaya başladım. 2 yıl sonra kabul aldım diyelim. Tamam, o zaman ikinci sorumuza geçmek istiyorum ben. EVS'e nasıl dahil oldun? EVS programına bir akrabamın yakın arkadaşı dahil olmuştu. Ben de yurt dışına gitmek istiyordum. Böyle böyle dedi, bir program var. Sen de başvur falan. O şekilde hani arkadaşın arkadaşı vasıtasıyla falan. Pardon, akrabamın arkadaşı vasıtasıyla dahil oldum. 5 yıldır işitme engelli çocuklarla ve gençlerle çalışıyorum ve aileleriyle. Anaokulunda da çalıştım. Ek olarak üniversite öğrencilerine SPSS sosyal bilimler üzerine analiz programı. Onlara danışmanlık yaptım bu süreçte. 30'uma gelmeden önce açıkçası farklı bir şeyler yapmak istedim ve araştırmalara giriştim, ne yapabilirim, ne edebilirim falan diye. Ondan sonra bir şekilde başvurulara başladım. Kendime bir gönderici kuruluş buldum önce. Onlarla iletişime geçtim. Bursa'da bu arada gönderici kuruluşum. Daha sonrasında tabii birçok red ama pes etmeyin. Bir şekilde geliyor yani. Onlarca programa başvurmuşumdur ama 2 yıl sonra bu oldu. Estonya'ya kabul aldım. Bir de ben şey sormak istiyorum sana. Bu EVS'te genelde hep yaşa takılırlar. Yaşla alakalı sorunlar oldu. İşte ben 29 yaşındayım ya da 30 yaşındayım, yapabilir miyim? Oraya gittikten sonra yaşım doluyor. Acaba bir sıkıntı olur mu? Hı hı. Bunun hakkında neler biliyorsun? Yani EVS'e başvurduğunuz yaş önemli. Ben mesela Temmuz 1'de 30 olacağım ama bir sene buradayım. Dolayısıyla başvurduğunuz tarih önemli bu süreçte. Kabul aldığınız tarih de önemli. Yani evet arkadaşlar, kabul aldığınız tarih önemli. Bir de Merve'nin zaten şöyle bir olayı var. Merve bana da söylemişti. Merve'nin çalışacağı projedeki insanlar yaşı büyük insan arıyormuş zaten. Değil mi Evet, Merve? aynen öyle. Ben açıkçası birçok programa yaşımdan ve bilmiyorum tecrübemden dolayı dahil olamadığımı düşündüm. Onlarla konuştuğumda, kabul aldığım Estonya'daki kabul aldığım kurumla konuştuğumda bana hani gençler biraz haşarı oluyor. Sen böyle daha ağırbaşlı olursun diye seni seçmek istedik dediler. Mutlu oldum açıkçası. Bunun bir engel olmadığının farkına vardım. Peki, çok güzel. Şey de sormak istiyorum ben sana. Türkiye'den ilk Estonya'ya geldiğinde buradaki kuruluş seni karşıladı mı? Ya da ilk izlenimlerin nelerdi? Kuruluş beni karşıladı, havaalanından aldılar. Daha sonra etrafı biraz dolaştırdılar arabayla. Açıkçası çok beğendim. Doğayı zaten seven bir insanım. Dedim iyi ki de denk geldim böyle bir yere. Hani şehirde olsaydı bu kadar sevinmezdim. Sevdim buraları şimdilik. Bakalım. Daha da açıkçası bu fikrimin devam edeceğini düşünüyorum. Peki gelişin nasıl oldu? Direkt mi geldin yoksa aktarmalı mı geldin? Covid'den dolayı uçuşlar maalesef çok az. Ücret olarak uygun değiller. Proje kapsamında size gidiş dönüş olarak belli bir bütçe ayırıyorlar. Dolayısıyla uygun bir bilet de bulmak zorundasınız. Yoksa cebinizden karşılamak gerekiyor. Aktarmalı uçuşla geldim. Önce Polonya'ya gittim. Warsaw Havaalanı'na. Daha sonrasında orada 14 saat bekledim. Hatta belki 15 saat bile olabilir. Daha sonrasında Estonya'ya 1 saat 40 dakika gibi bir sürede geldim. Diğer sorumuz, nasıl bir projeye kabul aldın? Nasıl bir projede çalışacaksın? Bu projede anaokulu var, gençlik merkezi var. Bir de yaşlıların bakıldığı bir yer var. Oralarda çeşitli aktivitelere destek olacağım. Mesela daha önceden bilgi verdiler mi sana? Hani yapacağın işte tam anlamıyla. Yani açıkçası dışarı aktiviteleri olduğunu söylediler. İçeride aktiviteler yaptıklarını söylediler. İşte judo gibi ya da kille bir şeyler yapmak gibi. Başka bahsettikleri el işi, yemek yapımı, ondan da bahsettiler. Gençlik merkezinde bu şekilde çalıştıklarını söylediler. Aktivite odaklı daha çok. Ya kısaca benim öğrenmek istediğim, sence herkes yapabilir mi? Bu projelere herkes başvuru yapsın mı? Ne öneriyorsun? Yani bence en önemlisi sevebileceğiniz bir şey olmalı. Çünkü burada ben bir seneliğine geldim. Bir sene boyunca bunu yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben çocuklarla çalıştığım için ve gençlerle çalıştığım için çok zorlanmayacağımı düşünüyorum açıkçası. Bir de buradaki eğitim sistemini de görmek istiyorum. Nasıl olduğuna dair.
Dolayısıyla hani bir merak içerisindeyim. Heyecanlıyım. Bildiğin üzere bu projeler Avrupa Birliği kapsamında oluyor ve çok soru alıyorum ben de. Bir de arkadaşlar senden duysunlar. Bu proje geldiğinde herhangi bir başka Avrupa ülkesine gidebiliyor musun? Bu iznin var mı? Avrupa Birliği projesi kapsamında olduğu için verilen oturma izni de ülke Avrupa Birliği üyesi olduğu için ve çoklu giriş çıkışınız varsa diğer ülkeleri de gezebilme imkanınız var. Zaten pasaportu da bu yani D oturumu alındığı için proje kapsamında gelen herkesin de multi yani çoklu giriş çıkışı oluyor zaten. Evet. Ya bu çok sorulan bir soru. Yani herkes kolaylıkla İtalya'ya, İspanya'ya, ne bileyim başka Avrupa ülkelerine gidebiliyor. Evet. Yani bir uçak bileti almanız yeterli. Kimse de size sormaz, niye geldiniz ya da hani vizeniz bu şekil sizin diye. Kimse sormaz. Çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Peki bir diğer sorumuz da sence EVS insana neler katıyor ya da sana neler katacak? Bunun hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum ben. Sana bir şeyler katacak mı? Dil anlamında, kültür anlamında? Estonya'da konuşulan dil Estonca. Ben de zaten farklı bir dil öğrenmek, farklı kültürleri görmek istedim. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğümde belki bir anaokulu ya da bir danışmanlık merkezi açarım diye hani buradaki sistemi de öğrenmek istiyorum. Nasıl olur? Çünkü Avrupa'nın sistemi Türkiye'ye baktığımızda eğitim olarak en azından daha gelişmiş bir sistem. Dolayısıyla onu adapte edebilmek benim için büyük bir başarı olur. Ben birazcık şimdi en başa dönmek istiyorum. Bu kabul alma olaylarına dönmek istiyorum. Çünkü çok insan merak ediyor. Çok uğraşan insan da tanıyorum. Sürekli projelere başvurup ama kabul alamayan insanlar da tanıyorum. Sence sen neden kabul aldın ya da motivasyon mektubu nasıldı? CV'ni nasıl hazırladın? Nerelerden örnek aldın? Bunun hakkında da konuşabilir misin? Bursa'daki gönüllü kuruluşum böyle bir güzel bir örnek vermişti. Ona uygun bir şeyler yapmaya çalıştım. Önce kendimi tanıttım. Bu zamana kadar neler yaptığımı anlattım mesleki olarak. Hobilerimden bahsettim. Gelecekteki hedeflerimden bahsettim. Onlara neler katabileceğinizi de söylemeniz gerekiyor. Bu da önemli. Açıkçası muhtemelen 40-50 projeye başvurmuşumdur. Ama bir şekilde olmadı. Daha sonrası burası oldu. Peki motivasyon mektubunu nasıl yazdın? Motivasyon mektubunu önce bir Türkçe yazdım. Daha sonra çevirdim. Biraz düzenleme yaptım. Çünkü çok dağınık oluyor ilk başta. Ama elinizde güzel bir örnek varsa o örneğe uygun gidebilirsiniz. Kendinizden de bir şeyler katabilirsiniz. Çünkü ben şey duyuyorum mesela bazen motivasyon mektubu hani yazmayın da onu video şeklinde, slide şeklinde yapın diyenleri duyuyorum. Sen o şekil mi yaptın yoksa normal yazı mı yazdın Yok, sadece? normal yazı yazdım. Benim için yazı dili daha kolay. Videoya göre en azından. Yani çok da uzun sürmedi açıkçası. Bir günde, 2 günde oluştu. Kafanızda neler yapacağınızı düzenli bir şekilde oturtursanız hemen yazabiliyorsunuz zaten. Benimkinde de öyle olmuştu. Ben de yazmıştım. Zaten 3 ana başlıktan oluşuyordu benimki. Bir kendimi tanıttım. Bir yapmak istediklerimi söyledim. Bir de oraya gelince onlara katabileceğim şeyleri söyledim. Ben de bu şekilde zaten kabul aldım. Bazı arkadaşlar videonun şart olduğunu falan söylüyor. Ama bence video şart değil yani. Gördüğünüz üzere ben de kabul aldım Bence videosuz. de değil. Merve de aynı şekilde kabul aldı videosuz. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Sence EVS'in yani bu projenin verdiği bütçe yeterli mi? Açıkçası ilk başta ben de bunu çok merak ettim. Estonya'daki kuruluşa ilk sorduğum sorulardan biri buydu. Geçinebilecek miyim? Çünkü 5 senedir kendi paramı kazanıyorum ve ailemden destek almak istemiyordum bu süreçte. Dolayısıyla bu konu benim için önemliydi. Verdikleri cevap gayet yeterliydi. Zaten evin kirası, elektriği, suyu, doğalgazı ve internet masraflarınız proje tarafından karşılanıyor. Daha sonrasında da size cüzi bir miktarda olsa yetecek kadar bir cep harçlığıyla yemek parası veriliyor. Yani şu ana kadar benim bir hafta oldu neredeyse. Tam da bir hafta olmadı ama yeterli gibi gözüküyor. İleriki süreçte nasıl olur bilmiyorum ama bu biraz da kendinizi idare etmekle alakalı. Yani lüks ihtiyaçlara kaçmadan çok rahat yaşayabilirsiniz verdikleri parayla. Peki market fiyatları nasıl sence şu an buradaki? Ya market fiyatları günlük verdikleri ücrete göre uygun bence.
kendinizi idare edebilirseniz yeterli gelecektir. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu da çok soruyorlar. Sağlık sigorta sisteminde sana ne yaptılar? Şu an hani bir proje kapsamında sana bir şey olsa, herhangi bir sağlık durumu olsa sen nereye başvurabilirsin? Proje kapsamında herkese bir sağlık sigortası yapılıyor ve de gideceğiniz sürenin 2 ay sonrasına göre yapıyorlar ki döndüğünüzde günlük hayata ve iş bulma sürecine katkı sağlaması için. Yani 2 ay sizi idare edebilecek bir sağlık sigortanız var döndüğünüzde. Ekstra olarak bir senenin yanında. Türkiye'ye döndüğümüzde. Evet, Türkiye'ye döndüğünüzde. Projede olan herkese belli bir sağlık sigortası yapıyor. Evet, Doğru, sağlık değil mi? sigortası kapsamlı bir sigorta. Belli bir ücretin altındakileri kendiniz karşılıyorsunuz. Daha sonra yazıyorsunuz. Hı hı. Sigorta şirketi hesabınıza parayı iade ediyor. Belli bir bütçenin üstündeki ne de direkt karşılıyor zaten. Acil bir durumda da sigortanız kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Peki şu anda bir Covid durumu var, korona durumu var. Bu mesela aşı olmak istesen o sigorta karşılıyor mu bunu? O konuyla alakalı çok detaylı bir bilgim yok. Ama bize burada aşı yapılacağı söylendi. Karşılayacaklarını düşünüyorum. Tam detaylı bilgiye sahip değilim açıkçası. Videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben son bir soru sormak istiyorum. Bunun çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Proje seçerken nelere dikkat ederek projeyi seçtin ve neden Estonya? Öncelikle gideceğiniz yeri önceden, yani başvuru sürecinde dahi iyi araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben bir kasabaya geldim. Çok da şirin bir kasaba. Ama kasaba hayatı sevmeyen insanlar da var. Dolayısıyla uzun süreli de düşünüyorsanız projeyi, bu gibi şeylere dikkat etmeniz çok önemli. Yani yapabilecek misiniz orada, yaşayabilecek misiniz? Mesela Estonya'da hava çok soğuk. Bu kadar Soğuğa soğuk adapte bekledim. olabilecek misiniz? Mesela ben hiç soğuk sevmeyen bir insanım. Adapte olabileceğimi düşündüm. Bakalım, deneyeceğim. O etken çok önemli bir etken. Çünkü hava gerçekten de soğuk arkadaşlar. Yani normal bir soğuk değil. Hani biz arada ben Merve'ye de söylüyorum. Türk insanı bu soğuk yerde yapamaz dedim. Bugün de konuştuk hatta. Evet. Keşke dedik bir İtalya, İspanya falan olsaydı. Ama gerçekten öyle yani. Soğuk çok farklı bir soğuk. Evet, yani iyi araştırma yapmalı ve ona göre kıyafetinizi, giyeceğinizi ayarlamanız gerekiyor. Yoksa yani hazırlıksız yakalanırsanız adaptasyon süreciniz sekteye uğrar. Evet. Dolayısıyla iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Yaşayabileceğinizi düşünmediğiniz yerlere de bence başvurmayın. Evet arkadaşlar bu çok önemli. Hani illa çıkayım gideyim kafasında lütfen olmayın. Çünkü pişman olup dönen insan da çok. Bunlara da şahit oldum ben. O yüzden hani iyice bir araştırın. Yapabilir misiniz, edebilir misiniz? YouTube'da olsun videolar izleyin, araştırmalar yapın Google üzerinden, bir şeyler okuyun gideceğiniz yerle alakalı. Evet, gitmiş olmak için gitmeyin. Yani size bir şeyler katabileceğini ama sizden de bir şeyler almayan bir yere gitmenizi öneririm açıkçası. Evet, evet. Çünkü psikolojik olarak da insanlar yıpranabiliyor bu süreçte. Eğer yeri beğenmezlerse, çalıştıkları yeri de beğenmezlerse, ülkeyi beğenmezlerse. Dolayısıyla kendinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi bilmeniz gerekiyor bu açıdan. Ben yapabilir miyim? Asıl önemli olan olay da zaten ben yapabilir miyim arkadaşlar? Kendinize güveniyorsunuz ve kriterlere göre seçtiğiniz ülke de güzelse neden olmasın yapabilirsiniz. Buyurun siz de deneyin. Evet bu proje bildiğiniz üzere bilmeyenler varsa 18 ile 30 yaş arası her birey katılabiliyor. Bir üniversite şartı yok. Herhangi bir dil şartı yok. Zaten gideceğiniz yerde de dile ona göre adapte oluyorsunuz ve bir şekilde öğreniyorsunuz dili de. O yüzden dili sorun yapan arkadaşlar lütfen yapmasınlar. Biraz özgüvenle yapılmayacak hiçbir şey yok. Aynen öyle. Evet, aklımızda olan soruları cevaplamaya çalıştık Merve ile beraber. Güzel oldu bence. Sence nasıl oldu? Bence de güzel oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.